Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte rafya ayna yapacağız. Ahşap boncuklarımız var, rafya kağıt ipimiz var gördüğünüz gibi, aynamız ve çalışmamıza yavaş yavaş başlayalım. Aynamızın arkasından öncelikli olarak aynayı 4'e daha sonra da 8'e bölecek şekilde işaret alıyoruz. Bu tamamen yaptığınız aynanın ebatı ile ilgili. İsterseniz 8'e bölebilirsiniz. İster de 16'ya bölebilirsiniz. Çubukları daha sık yapacaksanız. Ama ben yarısını çubuk yarısında boşluk bırakacağım için 8'e böldüm. Dış görünümün optik olması için ölçülendirme çok önemli. İşaret alırken siz de kesinlikle gördüğünüz gibi tam ortasını bulup sonra artış şeklinde ve daha sonra çarpı şeklinde ilerleyin. Dörtte bir yapıyoruz daireyi. Önce hep söylüyorum çalışmalarımda yerlerimizi belirliyoruz. Daha sonra yapıştırma işlemine geçiyoruz. Buradaki çubuk sayısını siz görselini istediğiniz gibi ekleme yapabilirsiniz ya da azaltma da yapabilirsiniz. Ama tabii ki çubuklarınızın düz olduğundan emin olun önce. Çünkü bu çubukların arasında biliyorsunuz ki eğimli olanlar da çıkıyor. Bu çalışmamızın dış görünüşü için çok önemli. Ben 6 tane çubuk ekledim. İyice yapışması için silikonla bunları birleştirdim. Sonra kenarlarından sabitlemek için gördüğünüz gibi ufak bir içten yapıştırsak da hala hareket halinde. Üzerinden tekrar bir sabitleme yapıyorum. İlk yaptığım taraf kuruduktan sonra hemen karşısını yapacağım. Ben dediğim gibi çapraz bir şekilde yaptım ama siz isterseniz bunu sadece bir yanını yapabilirsiniz. Hep söylediğim gibi tamamen çalışmayı kendinize şekillendirebilirsiniz. Ama tabii ki böyle bence çok hoş oldu. Hemen diğer tarafı da sabitliyoruz. Kullandığımız çubuklar daha önce de biliyorsunuz kullanmıştık. Çöp şiş çubukları. Benim her zaman hem mutfakta hem de bu kendimiz yaptığımız kendin yap çalışmalarımızda çok işimize yarıyor. Rafya ipimiz var. Bu ilk çalışmamız rafya ipten. Ben çok sevdim. Çok kullanışlı kağıt ip. Bu da demek oluyor ki bir sonraki çalışmalarımızda bayağı rafya ipe yer vereceğiz. Önce uzunluğunu belirledim. Çubuklarımın uzunluğu kadar. Daha sonra gördüğünüz gibi bunları tek tek açacağız. Biraz zahmetli bunları açmak. Ama hacim kazanmak için ve daha sabitlik durabilmesi için bunu yapıyoruz. Kağıtların ebatlarını ben biraz uzun tuttum. Daha sonra yapıştırdıktan sonra yine kendim şekil verebilmek için. Çünkü yuvarlak bir şekil alması gerekiyor kağıt ipimizin en son yapıştırdıktan sonraki hali. Bu sebepten ben birazcık uzun tuttum. Daha sonra dediğim gibi ölçü alıp yine onları düzelteceğim. Kağıt ipleri yapıştırırken yine silikon kullandım. Biliyorsunuz ki ben çalışmalarımda çok kullanıyorum silikonu. Yapıştırırken en sevdiğim yapıştırıcı diyebilirim. Çok kullanışlı çünkü. Kağıtta herhangi bir zarar görmüyor. Yine kağıtlarınızı da gördüğünüz gibi rafya iplerinizi, kağıt iplerinizi de diyebilirim. Yine silikonla yapıştırabilirsiniz. En son uçlarını da sabitliyorum. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Ölçünüzü aldıktan sonra kağıt ipinizin, rafyanızın ölçüsünü aldıktan sonra bütün kağıtlarınızı kesip daha sonra hazırlayabilirsiniz. Hazır da olur. Yapıştırırken
En azından açma işlemiyle uğraşma, kesme işlemiyle uğraşmazsınız ve bir kere de hemen yapıştırma işine geçersiniz. Ben önceden dediğim gibi hazırlayıp kenara koydum ve daha sonra onları üst üste yapıştırdım. Rafyaları yapıştırma işimiz tamamlandı. Tabii ki gördüğünüz gibi arkada kötü bir görünüm oluştu. Silikonlar, kağıtların yarım kalan parçaları. Ben şimdi bunu güzel bir karton parçasıyla temizleyeceğim. Aynanın ebatından biraz daha böyle alıp yanlarından birer santim kadar küçülttüm kartonumu ve arkasını temizledim çalışmamın. Şimdi ahşap çubuklarımızın boyunda rafya iplerimize, kağıt iplerimize ölçü alıyorum ve onları yarım daire şeklinde kesiyorum. Uzun bırakmaktan hiç çekinmeyin. Kısa kalması sorun. Uzun kalırsa böyle gördüğünüz gibi hemen etrafından kesip istediğiniz şekli verebilirsiniz. Biraz önce de söylediğim gibi gerçekten rafya, kağıt ip kullanmak çok keyifli. İstediğiniz gibi şekil alan bir ürün. Böyle bir makrome halkam var benim. Siz isterseniz ahşap halkalar da var, yine makrome halkaları. Ama onlar biraz daha maliyetli olduğu için plastik halka daha uygun fiyata. Biz de bunu tabii ki çalışmamıza uygun hale getirmek için hasır iple sarıyoruz. Önce yapıştırdım hasır ipimi. Daha sonra sararak ilerliyorum. Sarma işlemi bittikten sonra da yine silikonla sabitleyeceğim ucunu. Halkamızı sardık hasır ipimizle. Öncelikli olarak yine ölçü aldım, işaret aldım, aynamızı ortaladım ve çubukların etrafından çarpı şeklinde, şimdi yakından size göstereceğim, böyle saracağız. Evet, çarpı şeklinde bir sargı yapacağız. Arkasından düğümleyip bağlayacağız. Önce iki taraftan sabitliyorum çalışmamı. Daha sonra diğer yerlerini diğer yerlerine geçeceğiz. Hemen uçlarını kesiyorum. Yine hasır iplerimiz çabuk süzüldüğü için, çabuk açıldığı için arkalarından yine hafif bir silikonla yapıştırabiliriz. Ben biraz çalışmalarımın sağlam olmasını istiyorum. Garanticiyim bu konuda birazcık. Siz isterseniz tabii ki yine silikon yapıştırmak zorunda değilsiniz. Ama ben ilerleyen süreçte açılmasını istediğim için, sağlam olmasını istediğim için bunu bir garanti olarak görüyorum ve yapıyorum, ama yapmanızı da kesinlikle tavsiye ederim. Eminim sizler de ürününüzün sağlam olmasını istersiniz. Aynamızın etrafına da beyaz hasır saracağız. Bu hasırımız birazcık daha böyle, hasır demeyelim de biraz daha pamuk bir ip diyebilirim. Tam aynanın kesiştiği yere yapıyorum. Hem aynanın o çıplak görünümünü kapatıyorum, hem de çalışmamın tüm ek yerlerinin geldiği yeri temizlemiş oluyorum. Ahşap boncuklarımız var. Aynanın içerisine onları ekleyeceğim. Yine silikonla yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı ve yapışkan oluyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ahşap boncuklarımızı da ekledik. Gördüğünüz gibi çalışmamız gerçekten çok şık, çok dekoratif bir çalışma oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana yazabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı,
ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonuna tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.